Bu hikaye sinemanın en rahatsız edici yapımlarından biri olan Evdeki Düşman filmini izleyenlerin tüylerini diken diken edecek. Ancak sadece bir farkla, bu izleyeceğiniz şey bir kurgu değil. 2007 yılında Çek Cumhuriyeti'nin bir kasabasında yaşanmış kan donduran bir gerçek. Her şey bir babanın yeni doğan bebeği için telsiz ekranında görmemesi gereken görüntüyle başladı. O ekranda belirlen şey bir bebek değil, elleri kolları bağlı hapsedilmiş bir çocuktu. Fakat aslında şok edici gerçek o kapılar kırıldığında ortaya çıktı. Evlat edinilen o kız aslında 33 yaşında bir kadındı. Arkasında korkunç bir tarikatın korkunç ritüellerini barındırıyordu. Basit ve kasvetli binalarıyla bilinen Kulim kasabası, beyaz perdenin bile hayal edemeyeceği kadar tuhaf, tarikat ve istismarın iç içe geçtiği bir dehşet senaryosuna ev sahipliği yapıyordu. Şimdi arkanıza yaslanın. Kurgunun bittiği, gerçek kabusun başladığı o noktaya, Kulim kasabasının derinliklerine iniyoruz. 7 Mayıs 2007'de kasaba sakinlerinden Edward Twerdey yeni aldığı bir görüntülü bebek telsizinin kurulumunu yapıyordu. Karısı o sabah yeni doğum yapmıştı ve Edward yeni doğan oğlunu eve getirdiklerinde her şeyin kusursuz olmasını istiyordu. Ancak monitörü çalıştırdığında ekranında oğlunun odası yerine bir bodrum katına ait bulanık görüntüler belirdi. Gördüğü manzara dehşet vericiydi. Bodrum katında 6-7 yaşlarında çıplak ve elleri bağlı küçük bir çocuk duruyordu. Çocuk bir bant rulosuyla oynuyordu ve yerden bir şeyler alıp yiyordu. Gördükleri karşısında dona kalan Edward hemen polise haber verdi. Ekipler telsiz sinyalinin çok yakından geldiğini tespit ederek o bölgede taramaya başladılar. Kısa süre sonra 1,5 yıl önce taşınmış olan 29 yaşındaki bekar bir anne Clara'nın evine ulaştılar. Kendi halinde içine kapanık olan Clara komşularını pek tanımıyordu. Polis evde küçük bir erkek çocuğu olup olmadığını sorduğunda Clara hayır yanıtını vererek sadece 13 yaşındaki kız çocuğu Anika'nın olduğunu söyledi. Memurlar Anika ile görüşmek istedi. Clara hayır yanıtını vererek onun çok hasta olduğunu ve buna izin vermeyeceğini söyledi. O an ellerinde somut bir kanıt olmadığı için polisler olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Ancak bu görüşme yaşanırken Edward evindeki monitörden polis ve Clara'nın arasındaki geçen konuşmayı saniye saniye dinliyordu. Bu durum polis memurlarının eve girmek için yeterli bir yasal dayanak sağladı. Ekipler evi aradıkları sırada merdiven boşluğu ya da kilere benzer dar bir alana açılan kilitli bir kapı tespit ettiler. Clara'dan kapıyı açmasını istediklerinde kadın anahtarın sadece ev sahibinde olduğunu ve odaya daha önce hiç girmediğini iddia etti. Bunun üzerine polisler kapıyı zorla açmaları için itfaiye ekiplerini çağırdı. Hareketli dakikalar yaşanırken Clara kız kardeşi Katerina'yı arayarak acilen eve gelmesini istedi. İtfaiye ekipleri ulaştığında 13 yaşındaki Anika merdivenlerden sürünerek indi ve kilitli kapının önünde oturdu. Kızın görüntüsü oldukça sarsıcıydı. Aşırı derecede zayıf, üzerinde kırmızı sarı elbise ve yüzünde çok büyük gözlükler vardı. Kazınmış başında ise sadece şapka vardı. Anika sadece anlamsız sesler çıkartabiliyordu. Polis memurları kızı uzaklaştırmayı başardığında Anika ağlayarak kaçtı. Bu esnada dikkat çeken başka bir tuhaf detay vardı. Kız annesi Clara'nın yanına gitmek yerine teyzesi Katerina'nın yanına koştu. İtfaiyeciler kilitli kapıyı kırdıkları anda evi ağır bir dışkı kokusu sardı. İçeride monitörün önünde görülen o çıplak çocuk yerde oturuyordu. Küçük çocuk titriyordu. Bakımsız kalmıştı ve vücudu tarif edilmez istismarların izlerini taşıyan korkunç yaralarla kaplıydı. Clara çocuğun kendi oğlu Andres olduğunu kabul etti. Ancak neden çıplak ve merdiven altındaki o odada kilitlenmiş olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Polis Clara ve Katerina'yı derhal tutukladı. Ardından Jacob ve kız kardeşi Anika tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürüldü. Kısa süre sonra yetkililer olaylar sırasında okulda Jacob adında bir ağabeyin varlığını da öğrendiler. Jacob da hızlı bulunarak kardeşlerinin yanına getirildi. Her 3 çocuğun ağır travma geçirdiği açıkça görülüyordu. Küçük kardeş Andres hastaneye ulaştığında aşırı derecede huzursuz ve sanrılar görüyordu. Duvardaki tablolardan öyle korkmuştu ki onları hayalet sanıyordu. Hemşireler sakinleştirebilmek için duvardaki tabloları odadan çıkartmak zorunda kaldılar. Jacob'un vücudu da kardeşinki gibi sistematik işkence izleriyle doluydu. Çocuklar Clara ve Katerina'nın aylarca kendilerine işkence ettiklerini iddia etti. İfadelerine göre 2006 yılının Aralık ayında Kulim'deki eve taşındıklarından beri banyoya hapsedilmiş, ardından merdiven altındaki dar bölmede
köpek kafeslerine konulmuşlardı. O karanlık odadan çıkmalarına izin verildikleri gün sadece Noel günüydü. Çocuklar anne ve teyzelerin yanı sıra işkenceye katılan üçüncü bir şahıs Neis teyzeden bahsediyorlardı. Yapılan incelemeler sonunda bu kişinin Katerina ile birlikte bir kreşte çalışan Hanna Bosova isimli bir sosyal hizmetler uzmanı olduğu ortaya çıktı. Polis iki erkek çocuğun başlarına gelenler hakkında soruşturmayı başarsa da Anika olarak bilinen 13 yaşındaki kız çocuğunda aynı ilerlemeyi kaydedemedi. Anika'nın doğumu diğerlerinden oldukça farklıydı. 6 yaşındaki Andres ve 8 yaşındaki Jakob, Clara'nın öz çocukları iken Anika evlatlık kızıydı. Clara ve Katerina yetkililere Anika'nın zihinsel engelli olduğunu, Norveç'teki biyolojik ailesinden ağır şiddet gördüğünü iddia ettiler. Ayrıca Clara, kızının lösemi, böbrek yetmezliği, görme ve işitme kaybı gibi birçok kronik hastalığı olduğunu da öne sürdü. Çoğunlukla anlamsız sesler çıkaran ve sorulara tepki vermeyen kızla iletişim kurmak neredeyse imkansızdı. Ancak polislerin dikkatinden kaçan bir detay vardı. Kızın vücudunda erkek kardeşlerinki gibi belirgin fiziksel şiddet izleri bulunmuyordu. Ancak bunu kesin olarak teyit etmek güçtü. Çünkü herhangi bir hemşire ona dokunmaya yeltendiğinde kız şiddetli tepkiler veriyordu. Polisin elde ettiği bilgiye göre evde Anika'ya erkek çocuklarından çok daha farklı davranılmıştı. Üst katta kendi odasında uyumasına izin veriliyor, oynaması için oyuncaklar ve düzgün kıyafetler sunuluyor. Müfettişler kızın güvenini kazanıp soruşturmada işbirliği yapmasını umuyorlardı. Ancak bu fırsatı asla bulamadı. Gece yarısı Anika kardeşleriyle birlikte bulunduğu hastanede iz bırakmadan kayboldu. Kendi isteğiyle mi kaçtı yoksa biri veya birileri tarafından kaçırıldı mı? Bölgede geniş çaplı aramalar yapılsa da hiçbir ize rastlanmadı. Anika'nın barındırdığı korkunç sır ise günler sonra ortaya çıkacaktı. Aslında Anika ya da gerçek adıyla Anna. Göründüğü kişi değildi. Dahası 13 yaşında bir çocuk bile değildi. Geriye dönüp bakıldığında tüm ipuçları oradaydı. Doktorların fiziksel muayene yapmasına şiddetle karşı çıkması da bunun en büyük kanıtı. Ayrıca hastanede olduğu sırada kendisine verilen kağıda bilgisayar dillerinde kullanılan 0 ve 1'lerden oluşan karmaşık ikili kod dizileri karalamıştı. Başlangıçta herkes kızın bir dahi olduğunu sandı. Fakat polis fotoğrafların üzerindeki izi sürünce şok edici gerçeğe ulaştı. Bu kişi aslında Katerina'nın eski oda arkadaşı olan üniversite tiyatro eğitimi almış 31 yaşındaki Barbara'dan başkası değildi. Bu akıl sınırlarını zorlayan bir keşifti. 31 yaşındaki kadın böylesine bir aldatmacayı nasıl kurgulamış ve herkesi bu kadar uzun süre nasıl kandırabilmişti? Hepsinin ötesinde Clara'nın öz çocuklarına karşı bu denli sadistleşmeye iten motivasyon neydi? Hikaye bu noktadan sonra çok daha karanlık ve tuhaf bir boyuta evrilecekti. Clara'nın inanmaya zorlandığı olaylar silsilesi tam bir kurgu üzerine kuruluydu. Kız kardeşi Katerina, Norveç'teki istismarcı ailesinden kaçmasına yardım eden gizemli bir doktorla iletişime geçmiş ve bu şahıs Anika ile tanıştırmıştı. Clara'nın iddiasına göre bu doktor aynı zamanda üst düzey bir diplomattı ve Anika'yı hala köşe bucak arayan uyuşturucu bağımlısı, şiddet yanlısı, öz ailesinden korumaya çalışan karanlık bir örgütün üyesiydi. Katerina daha sonra Anika'yı kendi kardeşi Clara'nın yanına getirmiş, Clara da kızı evlat edinmişti. Bu durum dışarıdan bir göz için anlaşılması ne kadar güç olsa da pek çok kaynağa göre Clara oldukça saf ve manipülasyona açık bir karakterdi. Katerina ise Anika'nın gerçek kimliğini en baştan beri biliyordu. Ancak bunu öz kardeşi Clara'dan ustalıkla saklıyordu. Hatta Katerina bu gizemli doktordan geldiği söylenen talimatları konusunda sürekli teşvik ediyordu. Evlat edinme süreci tamamlandıktan sonra Barbara yani Anika, Clara'nın hayatını sistematik bir şekilde ele geçirdi. En baştan beri sorunlu olan bu ilişkide sürekli ilgi bekleyen, hırçın ve istekleri yerine getirilmediğinde saldırganlaşan bir profil çiziyordu. Bu durum Clara ve öz oğulları arasında aşılmaz bir duvar ördü. Sözde doktorun Clara'ya gönderdiği talimatlarla çocukların disipline edilmesini gerektiğini söylüyordu. Bu disiplin süreci bir süre sonra ağır fiziksel istismara dönüştü. Kemer tokalarıyla yapılan işkencelerden çocukların vücudunda kalıcı izler bırakan ve hatta hayal etmesi bile güç olan öz kıyım eylemlerine kadar uzandı. İşin en garip yanı ise evlat edinme sürecini denetleyen hakim daha sonra mahkemede gördüğü kızın onay verdiği Anika olmadığına dair yemin etmesiydi. Orijinal Kutsal Kase Hareketi
Barbara ve Kurim'deki çocuk istismarı vakası patlak verince Barbara karıncalar grubuyla arasında hızla mesafe koydu. Yetkililer Joseph'i tutuklamaya çalışsa da izine rastlayamadılar. Çek polisi evlat edinme sürecini yasal göstermek için yapılan bu sahtekarlığı deşifre etti. Tarikat başka bir üyesinin kızını Anika rolü yapması için görevlendirmişti. Hakim karşısına çıkan ve DNA testi için örnek veren kişi gerçekte de oydu. Bundan sonra 13 yaşındaki Anika kimliğiyle doğmuş oldu. Tabii bu boyuttaki operasyon ciddi bir maliyeti olmalıydı. Müfettişler Joseph'in karıncalar grubunun çok daha geniş kapsamlı bir çocuk istismarı şebekesiyle bağlantılı olabileceğinden şüphelenmeye başladılar. Hatırlarsanız bu grup Kurum'daki evde çocuğun maruz kaldığı işkenceleri kaydeden uzaktan erişimli bir video sistemi kurmuştu. Bunun mutlaka ticari ya da sistematik bir nedeni olmalıydı. Polis küçük Andre'nin fotoğraflarını çekmeye çalıştığında çocuğun verdiği ilk tepki sanki bunun için eğitilmişçesine poz verip gülümsemek olmuştu. Ancak Barbara'nın hastaneden kaçışının ardından polis bu videoların tam olarak nereye servis edildiğini veya dağıtım ağını asla deşifre edemedi. Olayın ardından devasal bir arama çalışması başlatıldı. Barbara tarafından yazıldığı iddia edilen, neden kaçtığını açıklayan el yazısı bir mektup yayınlansa da araştırmacılar bu belgenin gerçekliğinden şüphe duydular. Barbara son görüldüğü yerden yaklaşık 770 kilometre uzakta Kopenhag'daki Çek Büyükelçiliğinden yeni bir pasaport almak için ortaya çıktığında takvimler 15 Haziran'ı gösteriyordu. Yanında 4 adam vardı. Babası Joseph Scarla, babasının avukatı, eski bir Çek polis memuru ve tarikatın diğer üyesi. Büyükelçilikte Barbara kurduğu aldatmacaya dair önemli açıklamalar yaptı. Yaptıklarından pişman olduğunu dile getirse de her zaman ruhen bir çocuk gibi hissettiğini iddia etti. Hatta büyükelçilik yetkilileri tarafından sorgulanırken elinde bir oyuncak ayı tutuyordu. Herkesin gözü önünde yaş olarak geriye gidiyormuş gibi yapıyordu. Bebek gibi konuşmaya başlamış ve babasından dondurma istemişti. 5 Ocak 2008'de Norveç'in Iromsa kentinde polis 13 yaşındaki bir erkek çocuğun kaçırılmasıyla bağlantılı olarak Michel Rena isimli bir adamı tutukladı. Söz konusu çocuğun adı Adam'dı ve kayıtlara göre babası Çek Cumhuriyeti'nde dönmeden önce bir süre Norveç'te yaşamış Çek asıllı bir oyun yazarıydı. Bu olayın ardından Adam Olsa'daki bir yetimhaneye yerleştirildi ve yakındaki bir okula gitmeye başladı. Sınıf arkadaşlarıyla uyumlu görünse de bazı öğretmenleri kazınmış kafası ve gözlerinin etrafında geçmeyen koyu halkalar nedeniyle çocuğun sağlığından endişe ediyordu. Adam aralarında Norveç'te tutuklanan Michel Rena'nın da bulunduğu ve babasının liderlik ettiği bir çocuk istismarı şebekesinden kaçtığını iddia ediyordu. Rena'nın tutuklanmasıyla kamuoyu küçük Adam'ın kurtulmasına sevinmişti. Ta ki çocuğun fotoğrafı Çek yetkililere ulaşana kadar. Çek makamları fotoğraftaki adamın aslında Barbara olduğunu ve kadının eski oyunlara geri döndüğünü hızla fark etti. Bu kez Barbara tutuklanarak Clara ve Katerina grubun diğer 3 üyesiyle birlikte hakim karşısına çıkartıldı. Clara kendi çocuklarına çektirdiği acı nedeniyle duygusal olarak çökmüş durumdaydı ve yaptığı her şeyi de itiraf etti. Ancak tüm bunları yapmaya Katerina tarafından zorlandığını belirtti. Katerina ise suçlamaları reddederek tüm bunların arkasında Barbara olduğunu ısrarla belirtti. Yargılanma sonucunda Barbara çocuk istismarı suçundan mahkum edilerek 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. En ağır cezayı 10 yıl ile Katerina alırken kardeşi Clara 9 yıl hapse mahkum edildi. Her 3 kadın da cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı. Clara'nın oğulları ise akrabalarının velayetine verildi. O günden bu yana anneleriyle birlikte kısıtlı iletişim kuran çocuklar uzun süre psikolojik destek aldılar. Yaşadıkları travmalara rağmen şu an durumları gayet iyi. Ne yazık ki çocuklar maruz kaldıkları dehşetin fiziksel ve duygusal izlerini ömür boyu taşımaya mahkum kaldılar. Polis tüm bu organizasyonun tepesindeki isim olan Joseph Scarla'yı hiçbir zaman yakalayamadı. Scarla muhtemelen hala bir yerlerde serbestçe yaşıyor. Tarikatın mevcut durumu, ne kadar yayıldığı ve diğer kollarının başındaki kimlerin olduğu ise gizemini hala koruyor. Uluslararası Kutsal Kase Hareketi, Joseph Scarla'nın grubuyla veya şiddete başvuran herhangi bir yapılanmayla bağı olduğunu bugüne kadar reddetmeye devam etti. 2008 yılında Jerry Adams adında bir adam modern kölelik suçlamasıyla tutuklandı. Adams, Kurim yakınlarındaki en büyük şehir olan Brno'da faaliyet gösteren Kutsal Kase Hareketi'nin bir başka kolunun lideriydi. Adams'ın grubu ile Scarla'nın ekibi arasındaki doğrudan bir bağ olup olmadığı
Adams'ın grubu ile Scarlett'ın ekibi arasında doğrudan bir bağ olup olmadığı netleşmese de Adams'ın emrindeki kadınlar aç bırakıldığını ve bir ev inşaatında ağır işçi olarak çalışmaya zorlandıkları ortaya çıktı. Bu kadınlar süreç boyunca korkunç fiziksel ve zihinsel istismara maruz kaldılar. Hatta inşaat sırasında hayatını kaybeden bir kadının ölümünü yetkililere bildirmek yerine olayın üstünü örterek cesedi gizlice araziye gömdüler. Ancak bu vakada adalet tam anlamıyla yerini bulmamış olabilir. Jerry Adams tutuklanmasından kısa bir süre sonra felç geçirerek yaşam destek ünitesine bağlandı. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Tarihin karanlık sayfalarından başka ürpertici video izlemek isterseniz şu ekranda videolara tıklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.